Herkese selam. Bu hafta farklı bir video ile karşınızdayım. Prodüksiyon yaparken en çok kullandığımız 50 tane teknik kavramı seçtim ve bunların neler olduğunu anlatacağım. Bu videoyu yapmaktaki amacım tabii sizlerden aldığım geri dönüşler. Prodüksiyona başladığı zaman insan biraz bu kadar kavram içerisinde bir karışıklık yaşayabiliyor. Hepsini bir anda süzgeçten geçirmekte zorlanabiliyor. Ben tabii burada videolarımı çekerken bir noktadan sonra artık bunlar refleks olduğu için çok rahat bir şekilde kullanıp devam edip anlatıyorum ama şunu fark ediyorum ki birçok kelime İngilizce ve bunları bilmediğiniz zaman zaten teknik bir şey öğrenmeye çalışıyorken bir de bu tarafı anlayamayınca insanın daha da kafası karışabiliyor. Onun için böyle bir video çekmek istedim. Aslında bir rehber hazırlamak istedim. Aynı zamanda burada kullandığım kelimeleri bir PDF haline getireceğim. Böylece bir el kitabı gibi yeni başlayanlar için ellerinin altında bulundurabileceği bir rehber olacak. Aşağıda açıklamaya linki bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi aslında prodüksiyon dilinde dil İngilizce. Her şey İngilizce. Zaten programlar da İngilizce, kavramlar da İngilizce. Hatta bazı sıfatları bile İngilizce kullanmak gerekiyor. Özellikle onları da seçtim. Bazı sıfatlar, bazı tanımlamalar var. Bunları Türkçe'ye çevirmekte ben çok zorlanıyorum. Birçok şeyi Türkçe'ye çeviriyorum aslında. Ama çeviremediğim bazı şeyler var. Bazı anlam kaymaları olabiliyor çünkü. Onun için en sık kullandığım, mutlaka bilmeniz gereken 50 tane kelimeyi seçtim. Şimdi onları anlatacağım. Şimdi ilk kelimemiz DAW. DAW, Digital Audio Workstation demek. Kullandığımız programların genel adı aslında. Logic Pro, Ableton, Pro Tools, Cubase. Bütün bu programların genel adına DAW deniyor. DAW'lar aracılığıyla da aslında biz müzik yapabiliyoruz. Müzik programlarının genel ismine DAW deniyor. İkinci kelimemiz ise transient. Transient en çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Bir ses sample'ının İlk vurduğu an, ilk kendini gösterdiği an, o atak hissini verdiği yer. Yani şöyle gösterecek olursam, bu bir snare sample'ı. Şu snare sample'ının ilk vurduğu yere transient denir. Transient'lar bizim için neden önemli? Transient'ları biz değiştiriyoruz, kontrol ediyoruz, yumuşatıyoruz, şekillendiriyoruz ki atıyorum snare birazcık daha sert gelmeli, daha punchy olmalı gibi dediğimiz yerde aslında bahsettiğimiz şey o sample'ın transient'ı oluyor. Mesela bir transient master açarsam buraya diyelim ki transient master'da atağını arttırdığım zaman ilk giriş anındaki verdiği vuruculuğu arttıracak anlamına gelir bu. Transient'ını atağını arttırmadan önce şöyle duyuluyorken bu snare. Atağını arttırdığım zaman, transient'ını güçlendirdiğim zamansa şöyle duyuluyor. Yani aslında sesi bu manada şekillendirmek için kullanıyoruz. Transient bu anlamda önemli bir kelime. Diğer bir kelimemiz ise gain reduction. Gain reduction aslında gain'in azaltılması kelimelerinin bir araya getirilmesinden oluşuyor. Reduction azaltmak demek. Gain de bir ses sinyalini, ses yüksekliğini ifade eder. Biz bunu genellikle kompresör kullanırken kullanıyoruz. Gain'i azaltmaktan bahsediyoruz. Mesela diyelim ki ben 3 dB gain reduction yaptım dediğimde kompresörden 3 desibellik kadar uyguladığım ses sinyaline gain'ini azalttığım anlamına geliyor. Yani o dinamik aralığı aslında sıkıştırdığım anlamına geliyor. Mesela örnek olarak gösterecek olursam şuradaki meter'da, şurada 0 ya burası. Burada indiği yer nereye geliyor? Ona bir bakalım. Ağladım yine sen yokken, içimde kalanlar yüzünden, başlamadan biten Yani 3 ila 5 desibel arasında bir gain reduction yapıldığını okuyoruz biz burada. Kompresörün aslında yaptığı işin adı bir yandan da. Yani kompresörü bu amaçla kullanıyoruz. Onun için gain reduction önemli bir kelime. Şimdi kompresör demişken sidechain'den de bahsetmeden olmaz. Sidechain çok sık kullandığımız kelimelerden. Aslında sidechain şu demek. Benim bir kanalım var. Ben bu kanala bir efekt koyuyorum. Bu efektin harekete geçmesini ise başka bir kanaldaki sinyale bağlıyorum. Bunu en çok kullandığımız şey kompresörde, özellikle kick bass dengesini yaparken kick geldiğinde bass kompreslensin dediğimiz zaman çok kullanıyoruz ama sadece burada kullanmıyoruz. Reverb sidechain'lemede yapıyoruz. Delay sidechain'lemede yapıyoruz. Sidechain'e uyguladığımız kanaldaki ses seviyesinin değişikliğini başka bir kanalın hareketine bağladığımız teknik anlamına geliyor. Örnek olarak mesela burada bass kanalında kick'e sidechain'lenmiş bir kompresör var. Bass kanalının üzerinde hareket ediyor. Kick'i dinliyor. Kick harekete geçtiğinde bass'ı kompresliyor. Şöyle yapıyor. İçimde kalanlar yüzünden, başlamadan biten
vurduğunda şuradaki ibre harekete geçiyor ve böylece bası kompresliyor. Bu sidechain hareketi olmuş oluyor. Şimdi bir diğer önemli kelimemiz ise clipping. Clipping ise ses seviyesini belirlediğim noktadan kesip atmak diyebiliriz aslında. Ne demek bu? Şimdi master kanalında bir clipper açıyorum. Şarkım buraya akıyor. Bu şarkım buraya aktığı zaman ben şuradaki metre'dan bunu aşağı çekeceğim ve clipper'ın çalışacağı noktayı belirliyor olacağım. Belirlediğim noktadan itibaren kırmızı işaretlenen yerler kesip atılan yerler oluyor ve bu kesip atma işlemi yumuşak bir işlem değil. Sert bir işlem. Çok fazla yapıldığı zaman distortion'a da sebep olabiliyor. Onun için dikkatli yapılması gereken ama sesi şekillendirmek adına da çok fazla kullandığımız bir araç aslında. Şimdi bir aşağı indireceğim bu metreyi. İndirdikçe kırmızının ne kadar arttığını göreceksiniz ve distortion'a da biraz sokacağım anlamanız için. Ağladım yine sen yokken, içimde kalanlar yüzünden. Başlamadan biten her aşktan geriye kalan nokteler, bölücünde saklı hayaller. Şu kırmızılar işte klipe giren yerler oluyor. Kesilip atılıyor demek oluyor orası. Şimdi clipper'dan bahsetmişken headroom'a geçelim. Headroom da aslında bir sinyalin klibe ulaşmadan önceki aradaki boşluk. Şimdi burada ses dalgası hareket ederken şuradaki şu çizgi, şu 0 desibel olan yer bizim tepe noktamız. Bu tepe noktaya kadar olan aralık bizim headroom'umuz oluyor. Tekrar şarkıyı çalacağım ve aradaki headroom'un ne kadar olduğuna bakın. Ben burada gain'i arttırdıkça da headroom'u daraltıyor olacağım. Ağladım yine sen yokken, içimde kalanlar yüzünden. Başlamadan biten her aşktan geriye kalan nokteler, bölücünde saklı hayaller. Şurada yazan -4,5 ile -5 arasında bir headroom'um varmış. Yani tepe noktaya çıkarabileceğim seviye 4 ila 5 desibel arasında bir boşluğum var demek oluyor. Önemli bir terimdir bu da. Bir diğer kelime ise transition. Transition benim hem çok kıymet verdiğim bir konu hem de çok kullandığım bir şey. Bence prodüksiyonların olmazsa olmazı, onu renklendiren şarkının transition'ıdır. Yani ben bir yerden bir yere gittiğimi hissettirebilmek için oraya reverse efektler, belki drum filler gibi şeyler koyuyor oluyorum. Mesela şöyle göstereyim. Ben çok kıymet veriyorum. Bunlar olmadığı zaman şarkı bambaşka oluyor. Bir mute'layacağım ve açacağım tekrar. Aşktan geriye kalan nokteler, bölücünde saklı hayaller, kollarında bıraktığım ümitler. Başlamadan biten her aşktan geriye kalan nokteler, bölücünde saklı hayaller, kollarında bıraktığım ümitler. Cidden çok fark ettiriyor. Diğer bir kelime ise impact. O da aslında transition'lar içerisinde ama impact daha böyle vurucu bir etkiye sahip. Özellikle sinematik prodüksiyonlarda çok kullanılır impactler. Riser ise aslında rise yükselmek demek, yükseltici. Onun için de genellikle ters crash kullanılır. Şöyle. Bu aslında normalde şöyleyken şuraya geliyoruz bunu. Reverse'e bastığımız zaman ters çevirmiş oluyoruz. Çok kullanılan bir teknik, isim, bilinmesi gereken kelime gruplarından bir tanesi. Bir diğer kelime öbeği ise drum fill. Aslında mesela bu İngilizce bir kelime. İsminden aslında anlaşılıyor ama hani bizim dilimizde olmadığı için bu anlaşılması zor olabiliyor. Davul doldurucu gibi bir şey. Yani davul atağı demek aslında. O da şöyle duyuluyor. Drum
karanfil de şarkının bir yerden bir yere geçtiğini hissettiren etkilerden bir tanesi. Evet, bir başka kelime grubu ise fade in, fade out kelimeleri. Fade in aslında fade etmek, yani soldurmak kelimesinden geliyor. Bir ses sample'ının üzerine gelip bu şekilde şöyle bir fade attığınızda ses sample'ının girişini veya out yaptığınız zaman da çıkışını, sesi soldurmak anlamına geliyor. Böylece sesin girişini daha sessiz duyurmuş oluyorsunuz mesela şöyle. Bunlar ses editlerken çok kullandığımız teknikler. Bir de crossfade'i var bunun. Crossfade'i de iki tane ses sample'ını bir araya getirdiğim zaman şurada görüyorsunuz üst üste bindiğinde klik olmasın diye araya atılan şeye de crossfade deniyor. Bir diğer kelime ise stretch. Stretch de ses sample'ını bu şekilde tonunu değiştirmeden uzatıp kısaltmaya deniyor. Bunu da BPM'ine oturtmak için çok kullanırız. Stretch yaparız sample'ları ki projenin BPM'ine otursun. Şimdi en sevdiğim yere geldik tabii ki vokal prodüksiyonunda kullandığım kelimeler. Vokal prodüksiyonu benim özel ilgi alanım zaten. Çok ilgileniyorum bununla. Buna özel içerikler çekmeyi düşünüyorum önümüzdeki aylarda. Vokal prodüksiyonunun detaylarını irdelemek için. Vokal prodüksiyonunda çok kullandığım kelimelerden bir tanesi lead vokal. Lead vokal bizim ana vokalimiz. Burada çalan, şarkıyı söyleyen kanalın adına lead vokal deniyor. Back vokal de buna eşlik eden arkadaki vokaller oluyor. Back vokaller aynı tondan da söyleyebilirler, harmonilerini de söyleyebilirler, oktavını da söyleyebilirler. Burada çeşitli kreatif şeyler yapılabilir. Bu alanda çalışmayı da ben çok seviyorum zaten. Ad-lib ise lead vokal değil, harmoni değil. Aslında bunlara biraz bir cevap olan kısım. Yani şöyle, burada mesela vokal bir şey söylüyor. Back vokaller buna eşlikçilik ediyor. Ad-lib'ler ise aralardaki boşlukları dolduran, lead vokale cevap veren vokaller oluyor. Dinleteyim mi? Kokun gitmiyor saçlarımdan, ağladım yine sen. Burada ana vokale cevap olan yer burası oluyor. Buna da ad-lib deniyor. Pitch shift, correction, pitch correction, tuning gibi kelimelerde vokalleri, detonelerini, sürtonelerini düzelttiğimiz teknikler anlamına geliyor. Pitch shift de pitch'ini yükseltmek, azaltmak anlamına geliyor. Pitch dediğimiz şey ise aslında melodinin notası. Pitch aşağıda mı kalmış, yukarıda mı kalmış? Bunun üzerine konuşuyoruz. Formant ise vokalin karakterini değiştirdiğimiz şey. Yani biraz tuhaf duyulacak ama göstereceğim şimdi. Formant değiştirebildiğim bir program açıyorum. Buradan formantını biraz düşürüyorum ve vokalin karakterinin değişikliğini görün. Kokun gitmiyor saçlarımdan. Bu da farklı karakterler vermek amacıyla kullanılıyor. Prodüksiyonlarda duymuşsunuzdur. Daha çok böyle elektronik müziklerde kullanılıyor ses efekti için bu. Bir diğer kullandığımız kelime grubu ise sibilance ve plosive. Bunlar S, Ş, T, P, K gibi böyle sert ünsüzlerin mikrofonda patlaması aslında ve bunları bizim kontrol etmek amaçlı uyguladığımız çeşitli teknikler sırasında kullandığımız kelimeler oluyor. Layer'lamak. En sevdiğim şey, bana verin vokalleri. 20 kanal vokal kaydedeyim. Çok hoşuma gidiyor. Layer'lamak aslında şu: aynı şeyi 4 kere, 5 kere, 7 kere, 8 kere, 10 kere söylemek demek. Bunlar işe yarıyor. Aynı şeyi 4 kere, 5 kere tekrarlayıp sağlı sollu panladığınız zaman geniş bir alan yaratmış oluyorsunuz. Daha dolu duyuluyor, daha renkli duyuluyor prodüksiyon. Ben özellikle vokal prodüksiyonlarını çok kullanıyorum ama sadece vokal prodüksiyonlarına has değil. Gitarlar da mesela rock müzikte duyduğunuz, özellikle güncel rock müzikte duyduğunuz gitarlar öyle tek kanallı ritimlerden oluşmuyor. Bayağı onlar da 4-5 tane kanal kaydediyorlar. Layer'lamak böyle daha dolu dolu duyulması için önemli bir teknik o yüzden. Bir de comping diye bir kelime var. Vokal prodüksiyonu için olmazsa olmaz bir teknik comping. Şimdi vokal kaydederken şöyle yapılıyor. Bu işin standardı bu. Ben de böyle yapıyorum. Aynı bölümü 3-4 defa söylersiniz. Sonra bu söylediklerinizin içerisinden kelime kelime, hece hece comping yaparsınız ki performansınız en iyi seviyede oluşur. Yani ne demek istiyorum? Mesela burada 2 tane vokal kaydı var. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Tek tek bütün take'lerini dinliyorum. Bunların her birine take deniyor. Ve dinledikten sonra ilk kelimeyi burada güzel söylemiş, ikinci kelimeyi burada güzel söylemiş deyip seçimler yapıyorum. Buna comping deniyor. Ve bunları sonrasında birleştiriyorsunuz ki
en iyi vokal performansınızı elde etmiş oluyorsunuz. Bir de top line diye bir kelime var. Top line da aslında vokal line'ı. Şarkıyı yazarken mesela şöyle çıkıyor. Çalıyor, çalıyor, çalıyor. Üzerine saçmalamaya başlıyorum. Sonra melodiler dökülüyor. Sonra içlerinden kelimeler doğuşmaya başlıyor. Onun önce top line'ı çıkıyor aslında. Kelimeler, sözler tam oturmadan daha. Top line'ı ne olacak bu şarkının? Akorunu dinlersiniz ve o akorundan yola çıkarak bir top line yazarsınız. Mesela işte şuradaki intro vokaller bir top line'dır. Yani sözleri yok bunların ama bir top line'ı var. Yani buna top line deniyor. Evet, şimdi başka bir önemli kelime ise bass ve send kanalları. Bass kanalı aslında şu. Burada görüyorsunuz 5 tane kanalım var. Şuradaki bir klasöre gidiyor. Bu Adlib yazan kanal benim bass kanalım. Bass kanalını ise bütün bu kanalları hepsini tek bir prosesten geçirmek için kullanıyoruz. Yani ben tek tek buradaki EQ'yu kanallara uygulamaktansa hepsini toplayıp bir kanala yerleştiriyorum ve o kanalda işlemden geçiriyorum. Buna da bas kanalı deniyor. Send ise o da yine bir bas kanalı oluyor. Yandan bu sefer bir kanal açmış oluyoruz. Yandan ekleme yapıyoruz. Otomasyon, bu da yine prodüksiyonun en önemli kelimelerinden biri. Şarkı yürürken bir yerde böyle geliyor. Şurada görüyorsunuz volümler kısılıyor. Aşktan geriye kalan noktalar bagajında sak. Bunu neden yapıyoruz? Aranjeyi renklendirmek için orada benim vurgulamak istediğim bir kelime var. O kelimeyi vurgulamak içinse otomasyonla burayı kesiyorum. Ondan sonra devam ettiriyorum zamanı geldiğinde. Diğer kelime gruplarımız ise high pass filter, low pass filter ya da low cut ya da high cut. Bunlar çok kullanılıyor. EQ ile ilintili olan kelimeler bunlar. Aslında bu şu demek. High pass. Yani yüksek geçiş, yani yüksek frekansa geçiş veriyorum. Aynı zamanda bu eşittir low cut, yani düşük frekansı cut yapıyorum, kesiyorum. İkisi aynı şeyler. Ben şu hareketi yaptığım zaman yüksek frekanslara izin veriyorum, düşük frekansları kesiyorum anlamına geliyor. Şu hareketi yaptığım zamansa low pass, high cut yapıyorum. Yüksek frekansları kesiyorum. Düşük frekansların geçişine izin veriyorum anlamına geliyor. EQ'de en çok kullandığımız diğer bir kelime ise bell. Şu şekle, çan demek bu. Bell, çan, bildiğimiz kilise çanı. Şu şekil olduğu için bunun ismine bell deniyor. Bir de shelf var. O da rafa benzediği için şöyle shelf, raf demek. Shelf deniyor buna. Bu şekilde kaldırdığınız zaman EQ'da shelf tekniği uygulamış oluyorsunuz. EQ'da ise başka konuşmamız gereken yerler low end şu kısımlar oluyor. Low mid şu kısımlar oluyor. Mid range ortası oluyor. High mid burası oluyor. Top end de burası oluyor. Yani bu frekans spektrumunu aşağıdan yukarıya doğru genel manada isimlendirdiğimiz isimler low end, low mid, mid range, high mid ve top end oluyor. Bütün bunların aslında hissettirdiği şeyler var. Frekansın mid range'inde bir hışırtılık var, bunu alalım deriz mesela. O da orta frekansı kastediyor oluruz. Bu şarkının low endleri ne kadar güzel ya deriz mesela. Low endleri işte kick bass dengesini, alt kısımlarını, yani şurasını düzgün oturtmuş demek isteriz. Midler çok iyi geliyor deriz. Genel jargonda kullanılan kelimelerdir bunlar da. Bir diğer kelimemiz ise grid. Grid aslında davın içerisinde bizim metronomu takip etmemiz için bölmelere ayrılmış yerler. Mesela şöyle göstereyim. Bu grid'e tam oturmamış bir nota. Benim grid'im buradayken grid'im burasında kalıyor. Grid'im burasında kaldığı için diyelim ki bir yerde bir aksaklık duydum. Oturmayan bir şey var dediğinde burası grid'e tam oturmamış derim ve bunu quantize ederim. Quantize de grid'e tam oturtmak için yaptığımız işlemdir. Diğer bir işlemse transpoze. Transpoze de şarkıyı bir ton yukarı almak, 2 ton aşağı almak gibi bahsettiğimiz bir kelime. Bunun için de mesela bir semiton transpoze ettim bu notayı, şu anda mesela yaptığım işlem bu. Bir diğer kelimemiz ise
humanize etme. Humanize etme aslında insansılaştırma. Şimdi burada görüyorsunuz hepsi gridlere tam oturmuş ya. Bu kadar gridlere tam oturmuş şey bir insan çalamaz bunu. Bu şekilde aynı anda bu notalara basamaz. Bu tabii bir synthesizer ama atıyorum bir piyano olsaydı bu böyle gerçekçi duyulmazdı. Bunun için biz humanize etmek deriz buna. Bunun kısa yolları da var tabii ki dallar içerisinde. Humanize etmek için mantığımız aslında şudur. Notalar birbiriyle tam aynı zamanda başlamaz. Arada bir zamanlama farkı olması lazım. Hepsi de aynı velocity'de olmaz. Velocity'ye gelecek olursak da her bir midinin ses seviyesinin yüksekliği demektir. Bir diğer çok kullandığım kelime ise step sequencer. Şarkının ritmine göre yazdığın akorları ritmik bir element haline getirmek anlamına geliyor. Mesela biz burada tek akorlar basmamıza rağmen bunun içerisindeki kendisinin var olan step sequencer'ından dolayı hareket eden hale gelir akorlar. Şöyle. Bir diğer kelimemiz ise stereo image. Aslında şarkının büyük resmi diyebiliriz. Şimdi Imagery plugin'i açtım. Şu anda şarkının bütün geneline bir şarkıyı mono yapacağım. Stereo image'i daraltacağım. Ve stereo image'i daralttığım zaman ne olduğunu göreceğiz. Başlamadan biten her aşktan geriye kalan nokteler, bagajında saklı hayaller, kollarında bıraktığım ümit. Yani şuraya getirdiğim zaman açıyorum. Aşağı getirdiğim zamansa daraltıyorum. Stereo image'i açmak, daraltmak bu anlama geliyor. Şimdi bir de panlamadan bahsedeyim. Panlamada kanalları sağ veya sola yatırmak anlamına geliyor. Layer'ladığımız zaman mesela vokalleri birini sağa, birini sola, birini daha sağa, birini daha sola panlayarak stereo image'i genişletiyoruz. Cümle içinde de kullanmış oldum anlattıklarımı. Şimdi söyleyeceğim kelimeler aslında sıfatlar. Normalde Türkçe anlamları var ama bence çok karşılığı yok. Mesela punch, punchy. Yani bu sinyali biraz daha punch istiyorum. Daha böyle vurucu istiyorum demek bence o karşılığı vermiyor. Crunch da böyle. Yani crunch da daha böyle distortion'lı punch gibi anlama geliyor. Ama işte tam olarak karşılık vermiyor. Harsh ise özellikle yüksek frekanslarda, vokallerde mesela şuraya bir yere getirelim bir dinleyelim solo. Buna benzeyen seslere, soundlara harsh, bu çok harsh deriz mesela. Bir de air kısmı var. Air'de vokalleri biraz airy yapalım. Biraz daha böyle hava katalım anlamına geliyor. Burada özellikle 15-16 kHz taraflarında açtığınız zaman buna air vermiş olursunuz. Airy vokaller. Daha airy olmasını isterim deriz mesela. Sonra mat tarafı var. Muddy. Özellikle şu tarafta vokallerde ve gitarlarda buralarda çamur desem tam değil. Böyle boğukluk desem low mid tarafında frekansların çamurlu olduğu, kirli olduğu senaryolarda olur mesela. Şuralar yani. Bir de boxy dedikleri bir tanımlama da var. O da kutu hissi veriyormuş gibi. Daha çok böyle çok kapalı alanda vokal okunursa böyle mesela vokal buğutlarda çok yaşanıyor bu. Çok kapalı ortamda okuduğunuz zaman bir boğukluk veriyor. O yüzden boxy deniyor. Sanki kutunun içine girip de okumuşsun hissini verdiği yerde boxy gibi bir tanımlama kullanılıyor. Sonra bir de bounce almak var. Şarkıyı bitirdim. Artık ben gelirim buradan, file'dan şarkının çıktısını aldığım şeye bounce deniyor. Bir de stem kelimesi var. Stem'de her bir kanalı tek tek ayrıca export alırsınız. Bunu mesela atıyorum bir mix mühendisiyle çalışacaksanız şarkıyı prodüksiyonunu bitirdikten sonra kanalları seçip gelip burada export'tan as audio files seçeneğine tıkladığınız zaman Logic'te her kanalı ayrı ayrı export alır. Export aldığı zaman oluşan bu kanallara stem denir. Stemler de üzerinde bu pluginlerin işlemden geçen süreçlerini barındırır. Aslında her bir kanalın içine bounce alıp ayrı ayrı export alırsınız anlamına geliyor. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Yeni başlayanlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Açıklamaya da dediğim gibi PDF'in linkini bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz. Elinizde rehber olarak bulundurmanızı tavsiye ederim. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur.
Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İçimde kalanlar yüzünden başlamadı